Değerli izleyicilerimiz, sosyal yardım alanları çok yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi var. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşacağım. Hartz-IV ücretinde bir artış olacak. Bekar yetişkinler için bu yardım ücreti 3 euro artarak 449 euroya, 14 yaş ve üzeri gençler için standart 3 euroluk artışla bu ücret 376 euroya çıkacak. Yeni yılla birlikte evli çiftler 404 euro, 25 yaşın altındaki kendi hanesi olmayan yetişkinler için bu rakam 360 euro olarak belirlendi. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, ben Almanya'nın almış olduğu bu artışı, yani sosyal yardım artışı olarak göremiyorum, sosyal yardım sadakası olarak görüyorum. Bakın, Almanya'nın geçen ayki enflasyonu %5.2. Almanya İstatistik Kurumu açıkladı bunu. Yani Almanya'daki enflasyon %5.2, devletin vermiş olduğu 3 euroluk artışa baktığım zaman değerli izleyicilerimiz %1 bile değil. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu vatandaşınla dalga geçmektir. Bu sosyal yardım alanları gerçekten insan yerine koymamaktır. Bakın, net bir şekilde bazı rakamlar vereceğim. Şimdi Almanya'da yaşayan bir kişi almış olduğu maaşının en az %55'ini ev harcamalarına harcıyor. Ne yapıyor? Kirasını veriyor. Elektriğini, suyunu, doğalgazını vesaire gibi faturaları, zorunlu olarak cep telefonu faturasıydı vesaireydi, bunları ödüyor. %55. Bunun geriye kalan %45'ini ise geçinmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Kıyafet alıyor. Marketten gıda ürünleri alıyor. Yani ayakta kalmaya çalışıyor. Arabasına benzin koyuyor vesaire. Arabasının bakımını yapıyor. Bunları da %45'te yapıyor. Şimdi bu ev giderlerinin %55 olması demek yarın öbürsü gün %60 olacağının da ilk işareti. Niye? Geçen yıla göre faturalar arttı. Ev kiraları Almanya'da özellikle büyük şehirlerde çok korkunç bir şekilde arttı. Ev fiyatları da artmaya devam ediyor. Yani vatandaşının maaşının %55'i yarın %60, ya ertesi günde %65 olacak. Bu görünen köy kılavuz istemediğini gösteren bir durum. Tamam. Peki Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ucuz market olarak bilinen mesela Aldi'den örnek verelim. Hanım izleyicilerimiz daha iyi bilecektir. Geçen yılla bu yıl arasında gıda ürünlerinde en az %20, %25 oranında bir fark yok mu? Bir artış yok mu arkadaşlar? Arabanıza koyduğunuz benzinden pay biçelim. Evinize almış olduğunuz gıda ürünlerinden, etten, sütten ya da ne alıyorsanız meyveden, sebzeden örnek verelim. Ama bakıyoruz bir kişiye sadece bu Hartz-IV'de sadece 3 euro yardım yapıyorlar. 3 euro. Yani devlet biliyor, kendisi istatistikleri açıklıyor, enflasyonu açıklamış vaziyette %5.2. Fiyat artışlarını biliyor. Kendisi bir taraftan da bu sosyal yardımları arttırıyorum diye 3 euro. Yani bunu arttırma daha iyi. Yani bu sadakayı verme kardeşim. Vatandaşın sana sadakası olsun. Ya bu artış falan değil. Bu rezalet. Hani bunu müjde diyoruz ama yani bunun adı müjde falan değil. Çocuğun eline versen 3 euroyu atar suratına senin. 3 euro nedir ya? 3 euro nedir? Gitsen bir yerde otursan kahve içemezsin. İnsanlar bu paraya muhtaç. Hayat almış başını gidiyor. Koronavirüs döneminde özellikle artan bu fiyatlar arkadaşlar insanları çıldırtma noktasına geldi. Değerli izleyicilerimiz, sözün özü şu. Devlet diyor ki açlıktan da ölsen ben dünyanın en zengin devletlerinden bir tanesi de olsam sana 3 euro veririm diyor. Yani bu parayla ister geçin, ister geçinme, ister öl, ister hastalan, ne yaparsan yap diyor. Beni ilgilendirmiyor diyor. Yani baktığımızda emekli perişan. Çalışanların maaşı pek çoğunun yetmiyor. Yetenler var, tabii ki iyi durumda olanlar var. Onlara bir şey söylemiyorum. Özellikle arkadaşlar toplumun büyük bir kesimini oluşturan orta kesim dediğimiz, yani 2000 euro ve altında maaşı olan insanlar gerçekten geçinemiyorlar. Eskisi gibi değil. Yeni dünya düzeni dedikleri düzen herhalde bu olsa gerek. Almanya'nın yeni dünya düzeni kavramı bu. Vatandaşına 3 euroyu layık görüyorlar bu kadar fiyat artışına rağmen.
Bakın, Almanya'da 21 milyon emekli var. Bu 21 milyon emekliye %5.2 oranında önümüzdeki yıl için zam yapılacaktı. Bu zammı da geri çektiler. %4.4'e düşürdüler. Yani anlatıyorum ya, Almanya öl diyor. Emekliye elinden gelse diyecek ki utanmadan, sıkılmadan en fazla sana 10 yıl maaş verebilirim diyecek. Devamını vermeyecek. Bak bu kafadalar. Emekliyi ülkenin sırtında bir yük olarak görüyorlar. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle bir siyaset olmaz. Vatandaşa koronavirüs döneminde kaybedilen vergiyi yansıtmak doğru değil. Kaybettikleri vergileri şu anda vatandaşa yansıtıyorlar. Bunu söylerken bazı izleyicilerimiz yorumlara yazıyorlar, videoların altına görüyorum. Diyorlar ki işte sen Almanya'yı çok eleştiriyorsun falan. Arkadaş, iyi yanları yok mu? Var tabii ki. Çok çok iyi yanları var Almanya'nın. Ben kökten reddetmiyorum, kötü demiyorum ama böylesine bir dönemde, 100 yılda bir meydana gelen böyle bir dönemde, yani bu salgın döneminde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Benim sorduğum soru bu arkadaşlar. 3 euro nedir ya? Bu vatandaşla dalga geçmektir. Bu koronavirüs hiç olmazsa hayatımızdan gidene kadar de ki kardeşim ben artı 500'er euro ihtiyaç sahiplerine bu parayı ödeyeceğim de çocuk parasına şu kadar yapacağım de şu işte yapmış olduğum yardımların fiyatını miktarını arttıracağım de. Ama bakıyorum arkadaşlar tabloya. Tablo her geçen gün vatandaşın aleyhine işlerken devlet de adeta bu aleyhine olan durumu körüklüyor. 3 euro nedir ya? 3 euro arkadaşlar zam yaptık diye bir de açıklama yapıyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ben yanılıyor muyum? Yani baktığım zaman arkadaşlar matematik profesörü işte Einstein falan olmaya gerek yok. Markette, çarşıda, pazardaki durum ortada. Vatandaş almış olduğu maaşının büyük bir kısmını eve harcıyor, anlattım %55. Geriye kalan kısmında gıda ürünleri alıyor. Bir şey aldığı yok ki, ne yapıyor? Han mı alıyor? Saray mı alıyor? Ne yapıyor kardeşim? Evinin mobilyasını mı değiştiriyor? Ne yapıyor? Anca geçiniyor işte. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da yine videoların altına yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz.